Gün anahtar sorusu, bu anahtar nereye ait? Eminim evimizin bir yerinde, bir kutunun içinde, bir çekmece köşesinde nereye ait olduğunu bilmediğimiz bir anahtar vardır. Vallahi her yerde denedim ama şu anda evde hiçbir yere açmıyor bu anahtar. Alt katı falan da denedim. Muhtemelen öyle düşünüyorum. 11 yıl önce buraya taşınırken bir kolinin içinde, bir kutunun bir köşesinde gelmiş olmalı buraya. Hatta biraz daha fantastik düşünecek olursak, İstanbul'da yaşadım 40 yıl boyunca. Herhalde 6 ev falan değiştirdim. O 6 evden birine de ait olabilir. Ama şimdi bu anahtar bir işe yarıyor mu? Hayır. Yani kim bilir dünden bugüne o hanelerde kaç hayat inşa edildi üst üste. Yani köprünün altından çok sular aktı. Belki şu anda bu anahtar hiçbir işe yaramıyor ama en azından bugünkü videonun, hikayenin kilidini açtı. Uzun bir yerden sonra tekrar merhaba. Aşağı yukarı herhalde bir 2,5 ay oldu. En son Ocak ayıydı galiba. 2025'in Z raporunu paylaşmıştık. Böyle bakınca galiba henüz 2026'ya girmedim ben. Bu video vesilesiyle de ben de yeni yıla girmiş olayım. Peki 2,5 ay ne yaptık? Aslına bakarsanız sert bir kış geçirdik. Belki soğuk değildi o kadar ama sanıyorum buraya taşındığımızdan itibaren en fazla yağışı aldı Bodrum. Yani yağmurdan, kapalı havadan dolayı çok fazla işte içeriden dışarı çıkamadık. Zaten karanlık olunca işte kameram çok yeterli değil bu konuda. İçeriden video çekemedim. Ama bir taraftan da böyle işte takvimde 3 gün gösteren rüzgarlar, fırtınalar 10 gün sürdü. Arada küçük bir es verdi. Sonra 5 gün daha. Yani rüzgardan daha çok yorulduk bu sene. Fırtınalar falan filan. İşte yavaş yavaş galiba hani her şey yoluna girmeye başladı. Gerçi Şubat'tan sonra havalar biraz daha güzelleşmeye başladı ama orada da ben bu kadar ara verdikten sonra yeniden kamera karşısına geçmeye pek cesaret edemedim. Bir 15 gün kadar da İstanbul'daydım Ocak ayında annemin veraset işlemleri için. Onları bir türlü bitiremedik, ne yalan söyleyeyim. Ama bu arada işte vergi dairesi, noter, banka arasındaki koşuşturma, o süreç bana bir içerik üretme olanağı da sağlamadı. Zaten söz konusu İstanbul olduğunda canım çok sıkılıyor. Yani özellikle de 2-3 günlük bir iş için tek yön bilet almak beni böyle belirsizliğin içine itiyor. Ne zaman döneceğimi bilmiyor olmak durumunda. Uçağa bindiğim anda kendimi böyle düdüklü tencere gibi hissediyorum. Yani her şey zamanında bitse benden iyisi yok ama sürecin uzayacağını daha önceki deneyimlerimden bildiğim için tek yön bilet alıyorum. Bu da beni mızmız bir adam yapıyor. Mızmız birini kim sever ki? Ben aslında yılbaşından önce de bu bürokratik koşturma için İstanbul'a gitmiştim. Fakat o zaman vergi dairesinden randevu alınacağını unutmuşum. Dolayısıyla randevular da benim o 10 günlük süremin arkasına sarkınca bir böyle İstanbul'da boşu boşuna kalmışım gibi hissettim. Bu sefer önce randevumu aldım, sonra tek yön biletimi aldım ve İstanbul'a uçtum. Bir de gider gitmez kar kıyamet başlamaz mı? Eyvah dedim, yani burada gene kalacağız kaç gün, kim bilir, bir hafta, 10 gün, 20 gün. Belli olmaz çünkü kar kıyamet bu. İşte böyle anlarda ben gazımı atmak için sosyal medyayı kullanıyorum. Dolayısıyla böyle işte bütün mızmızlıklarımı oraya yazıyorum. Hatta bir tanesinde de İstanbul'u sevmiyorum yazmıştım. Hemen tepkiler geldi. Hani birinin bir şehri sevip sevmesi kimin umurunda? Ama akrabalarım, arkadaşlarım çok ciddiye aldılar. Nankörlük etme, 40 yıl burada yaşamışsın. Biz seviyoruz hem, sana ne oluyor? İşte kardan söz etmişsem eğer, o zaman kışları gelme falan. Gerçekten büyük tepkiler verdiler. Şaşırdım ama hak da verdim. Çünkü sosyal medyanın elimizden aldığı bir şey var. Yani ya siyah ya beyaz var. O aradaki gri alanları tamamen yok ediyor sosyal medya. Dolayısıyla bir neden sunmak gerekiyor.
genelde şimdi şöyle oluyor. Bir film var. Herkes hayranlıkla ondan bahsediyor. Biri çıkıp diyor ki affedersiniz bok gibi. Neden ama? Yani açıklamıyoruz. Yani aklımıza geleni söyleyebiliyoruz. Dedim ki o zaman benim arkadaşlarıma, akrabalarıma bir neden sunmam gerekiyor. İstanbul'da canım sıkıldığında yapmayı en çok sevdiğim şey bloguma yazılar yazmak. İyi dedim, ben de İstanbul'u neden sevmediğimi anlattığım bir yazı yazayım. Tabii kimse okumadı. Ama videolarımı izliyorlar. Dolayısıyla bu videonun çıkış noktası da o blog yazısı oldu. Dedim ki akrabalarıma, arkadaşlarıma İstanbul'u neden sevmediğimi bir de kamera karşısında anlatayım. Bu arada yağmur geliyor. Günaydın. Dün yağmurla kalmadı, doluya falan çevirdi. Öyle bir fırtına falan da çıktık üstüne. Arabamız bakımdaydı, onu almaya gittim. Gittiğim andan itibaren de indirdi. Hatta böyle Nazmi'ye uğramıştım. Onun yanında biraz mahsur da kaldım. Çünkü sokakları falan sel götürüyordu. Öyle bir yağmur yağdı. Dolayısıyla bu sabah kaldık. Ama bu sabah da önümüzdeki birkaç gün yağmurdan önce es verdiği tek gün. Yağmur ve fırtına yine önümüzdeki hafta devam edecek. Önümüzdeki günlerde diyeyim. Kaan aradı, dedi ki bir bisiklete mi binsek, böyle bir kısa bir tur mu yapsak? Şimdi hazırlanmadan önce, Kaan'la buluşmadan önce, günaydın Pakize. Nerede kalmıştım onu hatırlamaya çalışıyorum. İstanbul'u sevmiyorum dediğimde akrabalarımın ve yakınlarımın verdiği tepkiden bahsediyorduk. Bunu çok iyi anlıyorum. O savunma halini, tepki halini çok iyi anlıyorum. Ama olaya biraz farklı bakıyorum. Yani hepimizin bildiği ama dillendirmediği, çok konuşmadığı, hani gündelik hayatımızda hiç konu olmamış bir mesele. Misafir olma hissi. Yani İstanbul'u sevmiyor değilim. Ama o misafir olma hissini sevmiyorum. Kendi evinizde gözünüz kapalı bulduğunuz o kahve fincanını bir başkasının evinde nerede olduğunu aramak insanı bence bir anda savunmasız bırakıyor. Yani işte benim de İstanbul'da tam olarak kavgam bu. Bir zamanlar her köşesinde top koşturduğum, cirit attığım o şehirde artık parmak uçlarımda yürüyorum. Herhalde anlaşılmıştır artık. Benim İstanbul'da böyle kişisel bir alıp veremediğim yok. Yani tam tersine orada doğup büyüdüğüm için kendimi de şanslı addediyorum. Özellikle Bebek gibi bir semtte çocukluğumun geçmesi, sonra denize rıhtımı olan, boğaza rıhtımı olan okullarda okumak, Gazi Osman Paşa Ortaokulu, Kabataş Erkek Lisesi, Mimar Sinan Üniversitesi derken kariyerimi inşa ettiğim o Maslak Levent hattı. Eğer elinizde bir anahtar varsa ve o anahtar bir kapıyı açıyorsa orada iyi kötü bir düzeniniz var demektir. En azından kendi evinize girdiğinizde mutfak dolabını açtığında kahve fincanınızın nerede olduğunu iyi bilirsiniz. Ya da gönül rahatlığıyla buzdolabını açabilirsiniz. Ellerinizle seçtiğiniz domatesler, sebzeler, meyveler, akşam belki ısıttığınız yemeğin tenceresi o dolabın içindedir ve gönül rahatlığıyla orayı açarsınız. Yani savunmasız değilsinizdir, güvenli bir ortamdasınızdır. Bu misafir olma hissini ben değil Bodrum'a taşındıktan sonra daha İstanbul'da yaşarken hissetmeye başlamıştım. Hani dedim ya, İstanbul'da 40 yaşına kadar 6 evde kaldım ki ikisi ailemleydi. O yaşadığım 4 evin dışında kalan dünya benim için misafir olduğum bir dünyaydı. Ki o his 2023 yılında İstanbul'da hayatımda ilk kez bir otelde kaldığımda iyice pekişti. Yani yüzüme bir tokat gibi vurdu. Hatırlayacaksınız, bundan 3 yıl önce İstanbul'dan Bodrum'a bir bisiklet turu yaptık. Birkaç arkadaşımla birlikte. Ben İstanbul'a gittiğimde Bodrum'dan sevgili Ali de hani ben de sana eşlik edeceğim, birkaç etap yanında olayım demiştim. İşte Ali'yi karşıladım. Gönül isterdi ki aslında Ali'yi elimde anahtarımın olduğu bir evde ağırlayayım. Yani ne bileyim, işte Çekmeköy'de kalmıştım ben o zaman kardeşimin yanında.
Yani misafir olduğum bir evde misafir ağırlamak çok doğru gelmemişti. Mecidiyeköy'de hani Hülya ile bizim yuvamız olan, İstanbul'a gittiğimizde başımızı soktuğumuz o evde aslında belki de Ali'yi misafir edebileceğim bir yerdi. Fakat orada da Duru yaşıyordu. Hülya'nın kızı artık kendi düzenini kurmuştu vesaire. Onu da rahatsız etmek istemedim. Keşke diyorum işte 2023'te annem babam sağlıklı olsalardı, bebekteki evde hala yaşamaya devam etselerdi, Ali'yi orada ağırlamak isterdim. Ali'yi bebekte ağırlasaydım, babamın yapacakları böyle gözümün önüne geliyor. Mutlaka böyle akşam güzel bir yemek, ertesi sabah bize enerji olabilecek bir yemek düşünürdü. Böyle gizliden çantalarımıza işte ceviz, kuru kayısı falan sıkıştırırdı. Balık yağı hapları ikram ederdi. Annem de çok güzel bir sofra kurardı. Ali de rahat ederdi. Ben de rahat ederdim. Ama gel gör ki işte tur sabahı Ortaköy'de bir otelde uyandık. Hani tura başlamanın heyecanının yanı sıra İstanbul'da da artık misafir olduğumu çok net hissettiğim ve aslında biraz da içinde hüzün olan bir duyguyla ben yola çıktım. Hani Ocak'ta da bir İstanbul'a gittim dedim ya videonun başında. Orada da mesela kardeşimde kaldım. Bir kanepede uyudum. Kendi imkanlarınca, evin olanaklarınca kardeşim ve ailesi beni gerçekten çok güzel ağırladılar. İşte bu 15 günün bir kısmında Mecidiyeköy'de kaldım. Nasıl kardeşimle sabah kanepede uyanıyorsam, ki kanepede uyanmak demek ki ben erken uyanan biriyim. Ev sahiplerinin uyanmadan oradan kıpırdamaman anlamına geliyor. Yoksa işte mutfağa gir bir çay koyayım, ay o bardak neredeydi falan arama durumu olacaktı. Şimdi Mecidiyeköy'de de evet orada bir odamız var. Ama kapıyı açtığımda ne bileyim Duru'nun köpeği vodka havlamasın diye böyle çok dikkatli kapıyı açmam gerekiyordu. Bir taraftan da işte havladığında işte falan filan ya da banyoya girdiğimde Duru'yu uyandırmayacağım şekilde hareket ediyordum. Falan da garip geliyordu. Bana ayrılan havlu hangisiydi onu ayırt etmek falan. Yani İstanbul'u sevmiyorum derken az evvel söylediğim üzere bu eğreti durma, misafir olma hissinden bahsediyorum. Her ne kadar arkadaşlarım burada bir kapım var, gel çal kapıyı bizde kal falan filan deseler de o kapıyı çalmakla o kapının anahtarına sahip olmak arasında gerçekten çok derin bir fark var. Yani 20 milyon insanın ortak mızmızlanmaları içinde ben gerçekten çok dış ses olarak kalıyorum. Dış kapının mandalı olarak kalıyorum. O kadar uzak bir dış sesim ki İstanbul'da beni arayan bir iki kişi dışında çok fazla kimse yoktur. Yani ne çocukluk arkadaşlarım, ne yıllarca aynı sırayı paylaştığım okul arkadaşlarım, ne de gece gündüz mesai yaptığım iş arkadaşlarım. Gerçi onları da pek suçlayamıyorum. Zira sosyal medyanın elimizden aldığı bir şey de bu. Arasak da aramasak da birbirimizi nasıl olsa şu ekranlardan görüyoruz. Ne yaptığımızın, nasıl olduğumuzun bilgilerini buradan elde ediyoruz. Dolayısıyla yani sosyal medya bizden bunu da çaldı. Ama bir farkla ben her İstanbul'a gittiğimde de Bodrum'daki arkadaşlarım, dostlarım beni her gün ararlar. Daha İstanbul'a gittiğim ikinci günü nerede kaldın, çok geciktin, hadi buraya gel diye arayanlar oldu. İşte rakıları koyduk, buzları eritmeden hemen dönmen lazım şeklinde. Bu da beni mutlu ediyor. Yani İstanbul'la Bodrum arasındaki sıcaklık farkı sadece coğrafi açıdan değil. Bence bu yakınlık, samimiyet vesaire açısından da kendini gösteriyor bana kalırsa. Öyle hissediyorum. Evet, elimdeki şu anahtar şu anda hiçbir kapıyı açmıyor ama belki de artık geri verilmesi gereken ya da terk edilmesi gereken bir şehir anahtarıdır. Belki de bizi huzursuz kılan, yani en azından beni mızmız bir adama çeviren şey bu anahtarları haberli ya da habersiz bir şekilde cebimizde taşımak, çekmecemizin bir köşesinde unutmak, bir kutunun içinde bulundurmaktır, kim bilir. Bir anahtar, bir kahve fincanı ya da artık bize ait olmayan bir anı. Bırakın gitsin. Ancak elimiz boş olduğunda yeni bir anahtar kavrayabiliriz. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın, saatli kalın, hoşça kalın. Bu arada önümüzdeki 7-8 gün yağmur ve fırtına var yine. Bakalım bir sonraki videoyu ne zaman çekeceğim. Esen kalın.